Evet, uzun bir aradan sonra tekrardan merhabalar. Bugün önceki konumuzdaki trigonometrik dönüşümlerin birkaç örneğini yapacağız. Bir tanesini sizinle yapacağım. Geri kalanını da kendiniz yapmaya çalışın lütfen. Altına da o örneklerin çözümlerini koydum. Oradan kontrol edersiniz. Anlamadığınız bir şey olursa Instagram adresimi paylaşmıştım. DM kutusundan bana ulaşabilirsiniz ya da yorumlarda belirtebilirsiniz. Şimdi başlayalım. Burada üç tane kural, yani iki tane kural var aslında. Üçüncüsü zaten sonuç yazma. Birincisi kaçıncı bölgede olduğunu ilk başta belirleme işlemi. İşaretini tanımlayacağız çünkü aslında oradaki trigonometrik ifadenin. Daha sonra ise ifade dönüşümünü yapmamız gerekiyor mu gerekmiyor mu bunu kontrol edeceğiz. Çünkü 180 ve 360 durumlarında işaret değişmiyordu. Ama hatırlarsanız 90 ve 270 derece olan durumlarda işaret değişiyordu. Yani işaretten kastım trigonometrik ifade dönüşüyordu. Bunları detaylıca işleyeceğiz. Örnekleri şu şekilde hazırladım. Bunlar en basit olanlar 90, 180, 270, 360. Tabii bunları hani kolay diye geçmeyin, pratiklik olsun. Yapmaya çalışın. İsterseniz yazın, videoyu durdurun. Daha sonrasında 120, 150, 210, 240. Bunları da aynı şekilde çözmeye çalışın. Takıldığınız yerleri tekrar tekrar yapmaya çalışın, uğraşın. Devam edelim. 300 ve 330'luk kısım var. Evet. Bunları da not aldıysanız, yapmaya çalışıyorsanız eğer, şimdi cevaplarını paylaşacağım. Bu seçenekleri ben A, B, C, D olarak ifadelendirdim ve sırasıyla yazdım. Bu A ve B seçeneği, bu C ve D seçeneği, bu da E ve P seçeneği, bu da G ve yumuşak G seçeneği. Bir de H ve I seçeneği var. Şimdi bunları da not aldıysanız, kontrollerini yaptıysanız tabii sizler daha sonrasında yapacaksınız. Bir tane örnekle devam edelim istiyorum. 150 derece örneğini birlikte yapalım. Şimdi biz bunu iki türlü yazıyorduk. Onu da şöyle göstereyim. Koordinat düzleminde ikinci bölge yani 150 olan derece aslında burası 90 ise buraya geliyor şeklinde düşünürseniz eğer burası 60 derece, burası da 30 dereceydi. Bunları konuşmuştuk ve hatırlarsanız burası kosinüstü. Bu dikeydeki koordinat da sinüs olarak veriliyordu. Şimdi bu ikinci bölgede ben bunu iki şekilde ifade edebilirim. Birincisi sin 90 artı 60. İkincisi de sinüs 180 eksi 30. Bir dakika kaydı durdurayım. Burayı ben tekrar boş bir sayfaya yazayım. Uzayacak çünkü. Evet. Şimdi sinüs 150 derece dedik ve koordinat düzlemini çizdiğimizde aslında buranın ikinci bölgeye geldiğini söyledik. Buranın 60 derece olduğunu, buranın 30 derece olduğunu konuşmuştuk. Aynı şekilde buranın kosinüs, buranın da sinüs olduğunu konuştuk. Peki, tabi burası eksi sinüs, burası eksi kosinüs, burası da sinüs. Sin 150 yazacak olursam eğer, ben bunu iki türlü yazabilirim. Sin
90 artı 60. Bir de sinüs 180 derece eksi 30. Ama ondan önce ben ne yapıyordum? 150 olduğunu biliyorum, ikinci bölgede olduğunu biliyorum ve ben burada ifademin işaretini belirlemeliyim. Ve bu işareti ikinci bölgede baktığımız zaman sinüs pozitif olduğu için pozitif olarak belirledim. Yani bu sin 150 pozitif bir sonuç çıkaracak bize. Bunu ilk önce belirledim. Daha sonra burada ayrıştırdıklarımı teker teker yaparsam eğer, birincisini yazacak olursam, 90 derecede ben bu sinüsün kosinüse dönüştüğünü biliyorum. Diğer ikinci ifadeyi buraya aynen yazacağım. Diğerinde ise 180 derecede benim herhangi bir dönüşümüm gerçekleşmiyor. Burası sin olarak kalıyor. Buradaki ikinci ifadeyi de aynı şekilde yazıyorum. Şimdi cos 60 ve sin 30. Bunlar neydi? Hemen bunları hatırlayalım. 30-60-90 üçgeniydi. Burası 30 derece, burası 60 derece. 30'un karşısı 1, 60'ın karşısı kök 3. Hipotenüsün karşısı 2 idi. Cos 60 dediğimiz ifade kök 3 bölü 2. Sin 30 dediğimiz ifade, pardon, cos 60 dediğimiz ifade 1 bölü 2. Sin 30 dediğimiz ifade de aynı şekilde 1 bölü 2. Bunların da nasıl yazıldığını öğrendik. Yani aslında sonucu bulmuş olduk. Sonuç 1 bölü 2, işaretim de pozitif olduğu için artı 1 bölü 2 olarak en sonucuna yazıyorum. Şimdi kosinüs 150'ye de aynı işlemi yapacağım. Onu da yapalım. İlk önce işaretini belirleyelim. İsterseniz hepsinin ilk önce işaretini belirleyelim. Kosinüs 150 baktığımızda kosinüs eksi bir ifadede, o yüzden burası eksi. Tanjant 150. Tanjantı neydi? Hemen ifadeyi yazalım. Sin 150 bölü cos 150 demekti. Yani sinüs bölü kosinüs. Sinüsün işareti pozitif ama kosinüsün işareti negatif olduğu için pozitif bölü negatiften benim sonucum negatif olarak bulunacak. Kotanjanttan da bunun tam tersi olduğu için gene aynı şekilde o zaman da negatif bölü pozitiften sonuç gene negatif olmuş olacak. Sekanta baktığımızda sekant neydi? 1 bölü kosinüs demekti. Yani 1 bölü cos 150 ifademiz. Biz bir kosinüsün negatif olduğunu biliyoruz. O zaman burası aslında 1 bölü negatif gibi bir işaret. Yani aslında negatif pozitif bölü negatif olduğu için sonuç tekrardan negatif olmuş olacak. Ama burada kosekanta baktığımızda burada 1 bölü sinüs. 1 bölü sin 150 derece olduğu için sinüsün işareti burada pozitif olduğu için bunun işareti de pozitif olmuş olacak. İşaretlendirmeleri yaptığımıza göre biz buradan devam edelim. Şimdi şu yan tarafa da cos 150'yi yazalım. Cos 150 ifademizde kosinüs 90 artı 60 derece ve aynı şekilde kosinüs 180 eksi 30 derece. Şimdi kosinüs 90 artı 60'da işaretimin hep negatif olduğunu biliyorum. Buranın negatif çıkacağını biliyorum. Şöyle yapabilirim. Cos 90'da işaret değişiyor. Eksi sin 60 derece olmuş oluyor. Aynı şekilde burada da işaret değişiyor. Kaç oluyor? Eksi cos 30 olarak sonucu bulmuş oluyorum. Sin 60 hemen bakıyorum. Kök 3 bölü 2. Yani burası eksi kök 3 bölü 2. Cos 30 da aynı şekilde kök 3 bölü 2 ama sonuç eksi kök 3 bölü 2 olarak bulunmuş oldu. Üçüncü ifademizde yazalım. O da tanjant 150. Bu da tanjant 90 artı 60 derece.
Aynı şekilde tanjant 180 eksi 30 derece. 150 ifademizde biz tanjantta olan 150 ifademizin negatif olduğunu söylemiştik. O yüzden başlarına negatif işareti koydum. Burası eksi kotanjant 60 derece. Burası da eksi tanjant 30 derece. Kotanjantı neydi? Kosinüs bölü eksi kos 60 bölü eksi sin. Artık eksi ifademi kaldırıyorum. Bir tane kullanmam yeterli. Sin 60. Şimdi kosinüs 60 ne demiştik? 1 bölü 2. Eksi yazdım. 1 bölü 2'yi yazdım. Sinüs 60 neydi? Kök 3 bölü 2. Kötü yazdım. Bir dakika. Ve bu ifademiz eksi 1 bölü 2. 2 bölü kök 3 olmuş oldu. Yani ikiler gitti. Eksi 1 bölü kök 3. Seçeneklerde bunu çok fazla görmeyebilirsiniz. Çünkü payda kısmında köklü ifadeyi biz genelde yok etmeye çalışırız. Nasıl yok etmeye çalışırız? Eşleniğiyle çarparak. Bunu da kök 3 ile çarpacağım. Hemen yakınlaştırayım. Kök 3 ile çarptığımda benim ifadem eksi kök 3 bölü 3 olarak bulunmuş olacak. Eksi tan 30'da da aynı ifadeyi yapacağız. Aynı şekilde devamını gerçekleştireceğiz. Onu da nereye yapalım? Farklı bir renk alalım. Tanjantı da buraya yapalım. Bu da eksi sin 30 bölü cos 30. Sin 30'un değeri neydi? 1 bölü 2. Eksi parantezin dışında, pardon, kesirin dışındaymış gibi düşünün. 1 bölü 2. Cos 30 neydi? Kök 3 bölü 2. Yani eksi 1 bölü 2 çarpı 2 bölü kök 3 oldu. Gene aynı şekilde eksi 1 bölü kök 3 ifadesi çıktı ve ben bunu kök 3 ile çarpıyorum. Kök 3 bölü 3 eksi kök 3 bölü 3 olarak sonucu bulmuş olacağım. Evet, bayağıdır kullanmaya unutmuşum. Eksi kök 3 bölü 3.